Merhabalar sevgili dostlarım, hoş geldiniz. 22 ve 28 Ocak haftasındayız ve bu hafta bizi çok güçlü bir dolunay karşılayacak. 5 derece Aslan Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Hepimizin nasıl etki aldığını, ülkemizin nasıl etki alacağını ve burçlara nasıl yansıması olacağını bu yayında konuşacağız. Evet, beni izleyen, takip eden herkese de teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılanlar varsa lütfen abone olmayı, ve yayını beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Daha çok insan izleyebilsin. YouTube bizi birazcık yukarılara taşısın. Evet sevgili dostlar, 25'inde 5 derece Aslan Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunayın etkileri güçlü. Neden güçlü? Çünkü 28 Ekim'de 5 derece Boğa burcunda bir tutulma yaşadık. 5 derece Akrep ve Boğa aksında. Tabii ki bu dolunayda o tutulmayı tetikleyen bir dolunay olacak. Hatırlarsanız 28 Ekim sıralarında mesela Türkiye etkilerine baktığımızda dolunay tutulma ile beraber bizim hayatımızda, yani Türkiye'de biraz ekonomiyle ilgili konular biraz değil bayağı bir ön plana çıkmıştı. Ekonomik anlamda bir takım zorluklar o süreden beri yaşıyoruz. Ve bu dolunay yine Türkiye'nin tam para hanesinde, ikinci evinde aslında gerçekleşecek. Ve parasal konular, yani ekonomiyi direkt ilgilendiren bir, tetiklenen bir unsur. Çünkü Ekim'de yaşadığımız güneş tutulması da tam güneşimizin karşısında 5 derece boğada yaşanmıştı. Ve yine aynı şekilde hem Uranüs'ten, Jüpiter'den etki alan, hatta Mars'tan etki alan önemli bir zaman dilimi olacak. Öncelikle para piyasası deyince hangi piyasalar? Tabii ki bankalar, ödemeler, borçlar, yönetimin şu anda izlediği strateji. Burada bazı değişiklikler olabilir. Alınan kararlardan geri dönmeler söz konusu olabilir. Mesela para dediğimizde burada dijital paralarda yine öne çıkacak. Çünkü hem 5. evde gerçekleşiyor bu dolunay. Aynı zamanda Plüto artık Kova burcunda, Türkiye'nin 8. evinden seyahat ediyor. Uygulanan politikalar, finansla ilgili konularda önemli bir değişim ve gelişme süreci. Bu ne demek? Borsa gibi para piyasalarını ilgilendiren önemli gelişmeleri o alanda, yani bize göstereceğini düşünüyorum. Diğer yandan bu dijital paralar dediğimiz alanda çok önemli, ani pik yapacak durumları getirebilir. Aslında diğer adıyla bu dolunaya ben şöyle diyorum: sansasyonel bir dolunay. Yani sansasyon yaratabilir. Fakat burada beni izleyen sevgili izleyicilerim, sakın yanılmayın. Çünkü bu süreç, evet, bazılarına ani para kazançları getirebilir. Gerçekten buradan zenginler çıkabilir ama çok dikkat etmek gerekiyor. Diplere de doğru kaybedenleri de çok olacaktır. Bu dolunayla hayatımıza giren konularda, bu para piyasalarıyla, yatırımlarla çok ilgilenen arkadaşlar için önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Evet, devam ediyoruz efendim. Aslan burcu dediğimizde önemli figürleri işaret eder. Yani güçlü insanları, göz önünde bulunan kişileri, ünlü insanları, mesela otorite pozisyondaki kişileri, devlet başında yönetimindeki insanlar, sosyal medyada ünlü isimleri ve sanatla da ilgili olduğu için tabii ki sanatçıları ilgilendiriyor. Bir diğer konusu ise kesinlikle aşktır. Aslan burcunun aşk hikayeleri ve biraz sonra bahsedeceğim, bazı burçların gerçekten hayatlarında böyle ilişkiler yolunda önemli gelişmeleri getirecek. Ama en önemlisi de tabii ki aslan dediğimizde güçle mücadeleyi işaret eder ve geçtiğimiz sürelerde de yine bazı hukuki süreçler başlatıldı ve bu hukuki süreçlerde yine bu dolunayla beraber sansasyon yaratacak yine önemli kararlar ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Ve tam olarak dolunay esnasında Mars Şiron karesi aktifleşiyor. Aslında o çarşamba günü kesinleşiyor Mars Şiron karesi. Tabii ki dolunayın etkileri demek ki 24'ünde, yani çarşamba günü çok güçlü hissedeceğiz. Mars savaş ve mücadele gezegeni. Şiron'da yaraları sarmak, ama önce yara vermek, önce bir hasar yaratmak, sonra da
onu iyileştirmek üzere harekete geçer. Ama bu her alanda olabilir. Şiddet de bunun içerisindedir. Şiddete de çok önemli derecede aslında göz önüne getirebilecek etkileri var bu dolunayın. Diğer yandan önemli olan, en önemlisi aslında çocuklarımız. Aslan çocuklara da işaret eder. Çocukların hayatındaki konular, çocuklarla ilgili gelişmeler, çocukları gündeme taşıyacak bazı olaylar, konular söz konusu olacaktır. Tabii ki bazılarına çok önemli sürpriz bebek ve çocuk haberleri de getirecek. Bununla beraber şöyle de söyleyebiliriz aslında, bir tedavilerin de ortaya çıkabileceği veya yeni bir mesela tedavi yönteminin ortaya çıkabileceği bir süreç olarak da bunu adlandırabiliriz. Evet, tam olarak ayın 25'inde kesinleşiyor ve ayın 26'sında yine Merkür Şiron karesi var. Yani Cuma gününe denk geliyor. Oldukça interaktif bir süreç. Çok fazla olayla haşır neşir olacağımız bir zamanı aslında bize anlatabiliyor. Diğer yandan mesela Dolunay esnasında, Dolunay bu arada 11. evde gerçekleşiyor. Yükselende Başak ve tüm köşe noktalarında MC'de ikizler, balık ve yay yerleşmiş. Bu da demek oluyor ki bir takım ani gelişebilecek değişimleri de işaret ediyor. Yön değiştirmeyi, geri adım atmayı veya gündemin çok hızlı değişmesini. MC'deki Başak biraz sağlığı işaret ediyor. Sağlıkla ilgili gelişmeleri, çalışanlarla ilgili, hizmet sektörüyle ilgili, ama 5. ev o kadar güçlü ki aynı anda da Merkür, Mars tam olarak kavuşumda. Güneşle Plüto zaten Kova burcunda artık ve teknolojiyle de ilgili önemli haberler duyabiliriz. Ama dediğim gibi bu tutulmaya atıfta bulunan bir dolunay olduğu için sert etkilerini, yani illa bir deprem olacak demiyorum ama hani önemli gelişmeleri yaşatabilir. Doğa olayları, yangınlar gibi konular, patlamalar, öfke patlamaları gibi konuları da işaret ediyor sevgili dostlar. Yani pazartesi gününden itibaren dolunayın etkilerini yaşamaya başlayacağız. Özellikle Oğlak dolunayında başlayan konuların diyelim daha olgunlaştığı bir süreç olacak tabii ki. Bu bazılarımıza çok iyi getirileri olacak. Altyapısı hazırlanmış, çalışılmış, emek verilmiş. Bazı konularda gerçekten çok sürpriz gelişmeler olacaktır. Böyle de söyleyebiliriz. Çünkü aynı esnada Mars Uranüs'e üçgene doğru gidiyor. Bu da sürpriz gelişmeleri aslında action'ı, harekete geçmeyi yaşamımıza getirebilir. Evet efendim, şimdi burçlarımıza bakalım. Bu hafta bu dolunaydan burçlarımız nasıl etki alacaklar? Hemen buradayım. Koç ve yükselen burcu Koç olan sevgili dostlar, 25 Ocak'taki dolunay size aşkla geliyor. Aşk evinizde, çocuklar evinizde, şans ve fırsatlar evinizde. Talihli bir dolunay aslında sizin için. Öncelikle aşkla ilgili sürprizler dedik, gelişmeler dedik. Bir takım 2 hafta önce falan gündemimizde gelen, tanıştığınız insanlarla böyle bir macera başlatabilir. Bu anlamda oldukça yaratıcı, güçlü ve çekicisiniz. İkinci olasılığımız ise çocuklarınız, çocuklarla ilgili konular. Çocukların gelişimi, büyümesi, eğitimi, okullarla ilgili gelişmeler. Ama bazı koçlara da sürpriz bebek haberleri, çocuk haberleri, belki gebelikle ilgili bazı yeni gelişmeler getirecektir gündemine. Özellikle 5 derece mesela Koç'ta, Aslan'da, Yay'da ya da yakınlarında tam 5 derece olmayabilir. Yerleşiminiz varsa bu dolunaydan çok daha güçlü ve şanslı etkiler alıyorsunuz. Bazı koçlara seyahat getirecek, başka uzak ülkelerde veya başka şehirlerle olan ilişkilerini, akademik konuları güçlendirebilir. Aynı zamanda inanılmaz yaratıcılığı güçlendirir. Mesela tanınma, ortaya çıkma, ün verme gibi etkisi de vardır. Saymış olduğum yerleşimleriniz eğer varsa, yaptığınız, hazırladığınız bir iş, bir proje ya da belki çocuklarınızın bir başarısı gibi olumlu gelişmeleri getirecektir size. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Yönetici gezegeniniz Mars, Merkür'le beraber haritanızın en tepesinde ilerlemesini sürdürüyor. Plüto artık sizin bu kareleyen alandan, yani Oğlak'tan ayrıldı. Kova burcunda Güneş'le beraber sosyal çevreniz, yeni
gelişmeler, tanışmalar, önemli organizasyonlar, hayatınızda belki de ilk defa karşılaşacağınız bir takım yeni plan ve programlarla karşılaştıracağını da söyleyebilirim. Toplumsal alanda biraz daha eğilmenizi, oralara biraz daha özen göstermenizi tavsiye ederim. Önemli fırsatlar, güçlü insanlar, gücü elinde bulunduran insanların desteğini de alma olasılığınız çok yüksek efendim. Para kısmına geldiğimizde ise finansla ilgili konulara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ama aynı anda mesela dikkat etmeniz gerekiyor derken sabit grup burçlarda yerleşiminiz varsa mesela Boğa'da, Akrep'te, ondan sonra Kova burcunda biraz dikkat. Daha öncesinde zemin hazırlanmış, girişimde bulunmuş bir takım finansal konular varsa bunların geri dönüşleri de aslında hani gelebilir. Bazı maddi kazançlar da elde edebilme potansiyeli var koç burçlarının. Ve diğer yandan önemli olan konu da Başak yükseliyordu biliyorsunuz. Tam Dolunay haritasında ve Başak aslında sizin için biraz daha emek verilmiş konuları ortaya getireceğini söyleyebilirim ve bu sizin için önemli bazı iş fırsatları getirebilir. Çalışma koşullarınızı değiştirebilir. İşle ilgili gelişmeleri, sağlıkla belki tedavilerle ilgili bunlar belki de çocuklarınızın ya da yakınınızın tedavisi olabilir. Böyle de gelişmeleri var. Umarım her şey yolunda ve güzel gider. Boğa ve yükselen burcu boğa olan dostlar. Sizin için bu 25'inde yaşayacağımız dolunay çok güçlü etkiler veriyor. Tam köşe noktasında olduğu için bilhassa Boğa burcunun ilk 5 derecelerinde yerleşiminiz, yükseliniz veya güneşiniz varsa direkt etki alıyorsunuz. Bunlar yaşamsal alanınız, aile figürleri, ev, yerleşim yeri. Oradaki bir takım yenilikler olabilir, değişimler olabilir. Bazı taşınma konuları söz konusu olabilir. Ev ve gayrimenkullerle bir takım yenilikler, gelişmeler beklenmedik şekilde de gündemimize gelebilir. Ya da süreç olarak zihnen veya emek harcayarak bir takım sonuçlar beklediğiniz konularda da sonuçlar getireceğini söyleyebilirim. Diğer yandan tabii ki Jüpiter'den de destek alan ama aynı zamanda büyütücü bir etkisi olduğu için yani sert bir etki aldığı için Jüpiter çünkü Boğa'da hala sizin burcunuzda aynı zamanda bu derecelerde doğmuş bir boğaysanız veya yükseleniz varsa tabii ki aslında şans ve fırsatlar verir ve cesareti tetikler, körükler, cesur adımlar attırabilir. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Ama totalde baktığımızda toprak elementi olduğunuz için işte Mars'ın, Merkür'ün desteğini de alıyorsunuz. Uzak yerler, yolculuklar, seyahatler, oralara yaptığınız planlar ya da yatırımlar diyelim. Yani ticari alanı da oldukça etkiliyor. Buralardan da beklenmedik böyle ani gelişmeler tabii ki yaşatabiliriz. Ve diğer yandan belki evli veya eşi veya ortağı olan bir boğaysanız eğer yine 28 Ekim'deki o güneş tutulmasının etkileriyle beraber Ekim ayından bu yana gündeminizde ilişkilerle ilgili veya kendi yol haritanızı çizmek üzere hala bir belirsizlik vesaire varsa işte bu dolunay buralara önemli güç verecek. Yani size çok katkısı olan aslında ama diğer yandan para kazanma aslında fırsatını da önümüzdeki günlere böyle yavaş yavaş size hazırlayan bir süreç olacak. Ve Kova burcuna geçen Güneş, Plüto artık kariyer evinizde. Bu yaşayacağımız dolunayla beraber aslında mesleki anlamda görünür olma, plan yapma veya yön değiştirme, yeni bir şeylere adım atma anlamında da önemli etkili olacak ama en çok aile, ebeveynler ve yaşam alanınızı değiştirmek veya oralarda bazı yenilikler yapmak adına çalışacaktır. Umarım sağlıkla gelsin. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar 25 Ocak'taki dolunay sizin için aslında fırsatlar getirecek. Bir gelişim aslında büyüme, yeni bir şeye başlama, yeni bir şey öğrenme, o öğrendiklerini değerlendirme, eğitim, öğrenim gibi alanlar ve tabii ki yakınınızda olan kişiler, onlarla kurduğunuz iletişimler, bağlar gibi
alanda gerçekleşiyor. Bu dönemde çok seyahat edebilirsiniz. Ve biraz aile yakınlığı, işte kardeşler gibi alanda aslında burası yönettiği için onlarla ilgili konular. Ve diğer yandan bir ticari girişim, bir ticari başlangıç, ikizlersiniz ve gerçekten çok önemli şu anda Güneş, Plüto ikisi de Kova burcunda güçlü destekler alıyorsunuz. Özellikle Plüto desteği. Plüto ve Güneş'in, özellikle Güneş'in bir ay boyunca sizi destekleyecek bugünlerde girişeceğiniz sosyal aktiviteler, başlayacağınız herhangi bir iş, yeni açacağınız bir sayfa, bir banka hesabı, bir dijital platform, her neyse oldukça aslında hızlı, güzel sonuçlar getirebilir. Dolunaydan çünkü sert etkiler almayan bir burçsunuz. Aslında bu ayın da en şanslı burçlarından bir tanesi siz ikizler olacaksınız. Evet, Dolunay 3. evinizde olduğuna göre süren konularda da bir takım sonuçlanmalar getirecektir. Kardeş veya yakın çevreyle ilgili. Şimdi ikizler burçları Ekim'de yaşanan tutulmanın biraz zor etkilerini almışlardı. Şimdi bunu aslında fırsata çevirebilme potansiyeli doğacak. İşte belki sağlık sorunu, psikolojik sorunlar, biraz bilinmeyen şeyleri ortaya çıkarttığınız ya da aydınlandığınız diyelim bir süreçti. Bu dolunay aslında yine bilinmeyen şeyleri arka planda dönmüş, haberinizin olmadığı bazı konulardan da sizi haberdar edecek efendim. Biraz sansasyonel, çok fazla iletişim ve bilgi trafiğinin artacağı bir süreç olacak. Hani totalde baktığımızda da Başak yükseliyor. Demek ki bunlar aslında aileyle ilgili konuları biraz gündeminize taşıyacaktır. Anlaşmazlıklar varsa, giderilmesi gereken sorunlar varsa bunlar ebeveynler de olabilir. Bu konular gündemimize gelecek. Daha çok miras, para, vergi, sigorta gibi alanlarla da ilgili olabileceğini söyleyebilirim. Sizin için de gerçekten önemli. Artık Güneş, Plüto 9. evinizde, uzak hedeflerinize kilitleniyorsunuz. Yabancı ülkeler, ticaret, eğitim, akademik konular ve bu alanda hukuki süreçler çok fazla gündeminizde olacak ama hepsi de çok işinize yarayacak. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan dostlar, 25 Ocak'taki Aslan Dolunay'ı para hanenizde. Finansal konularınızı güçlendiriyor. Para kazanma koşullarınızla ilgili önemli bir takım gelişmeleri yaşamınıza getirecek. Yengeçler finansal konuda bir takım sıkıntılar yaşadılar bir süre. Şimdi bu dolunayla aslında biraz kariyerle ilgili yenilik veya değişimler olabilme olasılığıyla, yani şu an yaşantınızda olmuş olabilir ya da önümüzde 8 Nisan gibi çok önemli bir tarih var, yine yengeçler için söylüyorum ve bu dolunay parasal konularınızı aktifleştiriyor. Bir yerden para bekliyorsanız gelebilir. Bir takım harcamalar söz konusu olabilir. Eş, partner, ortaklı işlerde anlaşmazlıklar varsa oralarla ilgili parasal konuları anlaşmaya bağlanabilir. Bir takım zorluklar da getirebilir aynı anlamda aslına bakarsanız. Ama genel olarak parayla ilgili konular gündeminizde. Diğer yandan bu parayla ilgili konularda bir yatırım yapmak, kendinizi geliştirmek olabilir. Bir borç alışverişi olabilir. Hani borç almak, borç vermek gibi konular olarak da değerlendirebiliriz. Ve tabii ki de artık Kova burcuna geçen Güneş'in, ondan sonra Plüton'un etkisini de siz de çok güçlü yaşayacaksınız. Finans alanınızda çok güçlü bir transit alıyorsunuz. Plüto yıllarca orada kalacak. Ancak Güneş önümüzdeki bir ay boyunca ödemeler, borçlar, vergiler, sigortalar, bankalarla ilgili her şey bu dolunayla, yani ayın 25'indeki dolunayla hareketlenecek ve sonuçlarını da 10 gün boyunca aslında size yavaş yavaş transitlerle beraber gündeminize getirecek. Yani yengeçlerin şu anda birincil gündemi para olacak. Bu haftada önemli. Hatta neyse, haftalık burç yorumlarında detayları vereceğim efendim. Mutlu, güzel, bol paralı bir dolunay. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olan dostlar, evet, 25 Ocak'ta burcunuzda bir dolunay yaşanacak. 5 derece Aslan burcunda. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce 28 Ekim'de de yine 5 derece
Boğa burcunda kariyer evinizde bir tutulma yaşanmıştı ve bu dolunay bu tutulmayla çok bağlantılı. Çok önemli, çok güçlü, çok kararlı adımlar atacağınız bir dolunay. Eğer 5 derece, yani Aslan burcunun ilk 5 derecesinde doğduysanız, yükseleniz 5 derece Aslan civarlarındaysa, bu dolunay hayatınızın bir takım önemli kararlarını aldıracak. Bir yön belirleyeceksiniz, bir karar vereceksiniz. Özellikle bence hayatınızı sürdürdüğünüz meslek, ailevi konular, o alandaki gelişmeleri hayatınıza getirecek ve siz bir karar vermek için önemli bence bilgi ve fikirlere ihtiyaç duyacaksınız değerli Aslan burçları. Evet, bu dolunayın etkileri çok güçlü, aynı zamanda sert de, işten ayrılmış yeni bir işe geçecek veya kariyer anlamında bir geçiş dönemi yaşayan bir aslan olabilirsiniz ki birçok aslanda benzer etkiler var ve aynı zamanda bakın, ilişkilerinizle de ilgili bence önemli bir sürece giriyorsunuz. Bu dolunayla ilgili konular içerisinde aslında birinci derecede ilişkileriniz olabilir. İş ilişkileri olma ihtimali var. Evliyseniz evliliğinizle ilgili olabilir. Belki de eşinizin böyle bir işi vardır veya partnerinizin bu hayatında, bu bahsettiklerim onun hayatında da önemli olabilir. Bir değişim içerisinde olabilir. Doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Evet, bu dolunay esnasında para haneniz güçlü etkiler alacağını gösteriyor. Harcamalar kısmında önemli olacağını gösteriyor. Çocuklarla ilgili veya parasal anlamda aslında özellikle toprak elementinde, yani Başak'ta, Oğlak'ta, Boğa'da 5 derecelerde bir yerleşiminiz varsa, diyelim bir emek harcadınız, bir yatırım yaptınız. Bu bir toprağa, bir gayrimenkule, borsaya, dijital platformlara, spekülatif dediğimiz piyasalarda da ilgileniyorsanız, evet, aslanlar için böyle de bir karar zamanı olabilir. Geri çekilme, adım atma, ani kararlar verme gibi. Burada dikkat etmenizi e, yani tavsiye edeceğim sevgili aslan burçları. Önemli, gerçekten hızlı gelişmeleri, benzersiz konular aslında diyelim. Çünkü bu dolunayın etkileri sıradan bir etki değil. Çünkü artık Plüto Kova burcunda. Siz bir yön belirleyeceksiniz. Belki de gidip başka bir işte başka biriyle ortak olacaksınız gibi durumları getiriyor. Gerçekten çok önemli. Ayrıca bu dolunayda aldığınız kararlar önümüzdeki uzun vadeyi de çok önemli şekilde etkileyecek efendim. Her şey hayırlısıyla gelsin. Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlar. Evet, 25 Ocak haftasındaki dolunay sizin için biraz önemli konuları ortaya çıkarabilir. Bilinmeyen bazı şeyler ortaya çıkabilir. Göz önüne dökülebilir. Yaşamış olduğumuz Ekim ayındaki tutulma biraz seyahatler, hukuki süreçler, eğitim, ticaret gibi konuları içermişti ve şimdi oraya tam kare yapan bir dolunay yaşayacaksınız ve dolunay, dediğim gibi, o geçirmiş olduğunuz zorlu süreci aydınlatacak, oraya ışık tutacak. Oradaki aslında belirsizlikleri çözecek diyebiliriz. Bu bir iş olabilir. Bu bir sağlık sorunu olabilir. Bir sağlıkla ilgili bir gelişme olabilir veya seyahatleri ilgilendiren, ticari alanları ilgilendiren de bir durum olacak. Ayrıca sizin için önemli de şu: dolunay esnasında Başak Burcu, yani sizin burcunuz yükseliyor. Demek oluyor ki sizin yaşamınıza süren konular, yani bu dolunayla beraber hayatınıza gelen konuları daha böyle bir kontrol altına almanız gerekebilir. Jüpiter'den destek alıyorsunuz. Yani aslında şanslı olan, evren tarafından desteklenen kişi siz olacaksınız bu dolunay etkileriyle beraber. Eğer ki 5 derecelerde güneşi, yükseleni olan bir başaksanız, Jüpiter'den çok olumlu destekler alıyorsunuz. Fırsatlar da getirecek aynı zamanda. Size dezavantaj olarak gelen, belki vazgeçtiğiniz, bıraktığınız ya da bırakmaya çalıştığınız bazı şeylerden de aslında kurtuluyorsunuz. Yani bir sonlanma, bir nihayet sonuç getirebilir. Ve önemli bir konu tabii ki, Satürn ilişkiler evinizden geçiyor. Kova burcuna geçen Güneş ve Plüto artık yaptığınız iş, günlük hayatınız, rutinlerinizde önemli bir basamak atlayacaksınız. Önemli bir değişim getirecek oraya. Beraber çalıştığınız insanlar olabilir bunlar. Günlük rutinleriniz dedik.
İş yeriniz değişebilir, taşınabilir. Böyle bir karar vermeniz gerekebilir bazı konularda ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Hem Merkür hem Mars kavuşumda evet ani, patlayıcı, agresif çalışabiliyor bazen ama toprak elementinde ve sizi destekleyen pozisyonda olduğu için Başak burçları için gerçekten bence hem kariyerlerini hem hayatlarındaki o emek verdikleri konuları ortaya çıkartacak. Psikomatik olarak zorlayabilir ama nihai sonuca baktığımızda avantaj olarak görmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü öyle olacağını söyleyebilirim. Umarım her şey istediğiniz gibi ve yolunda gider. Parantez içerek bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Başakların bir süredir ev, yerleşim yeri, aile, ebeveynlerden kalma, mirastı vesaire gibi durumları da olabilir. Bazı başaklar böyle bir durum içerisindeler ve burayı da aslında hareketlendirebilecek bir süreç olacak sevgili başaklar. Umarım her şey istediğiniz gibi gelişir. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan dostlar. 25 Ocak'taki Aslan Burcu'ndaki Dolunay sizin sosyal çevrenizi hareketlendirecek. Eş dost ilişkilerinizi, arkadaş çevrenizi, orada gelişen olaylar, konular, bir takım bağlantılar gündemde olacak. Yani önümüzdeki 10 gün boyunca sosyal, aktif toplantılarda, davetlerde, yemeklerde en çok, en önde, en göz önünde olan kişiler siz olacaksınız. Evet, Dolunay'ın etkilerini olumlu şekilde alacak önemli burçlardan bir tanesi de sizsiniz. Ve diğer yandan baktığımız zaman şöyle biraz aile içi, ev içi durumları, konuları, yakın çevre kardeşlerle olabilir, anne babayla ilgili olabilir. Biraz evin içi biraz sert enerjilerle, biraz canınızı sıkacak durumlar olabilir, yaşıyor olabilirsiniz daha doğrusu. Orada biraz kargaşa olabilir. Burada da belirgin sonuçlar getirecektir. Çünkü önemli dost, arkadaş çevresinin desteğini alacağınızı söyleyebilirim. Evet, Dolunay esnasında yükselen MC'de olan burç ikizler. Bu da sizin için yine bir avantaj sağlayacaktır size. Biraz seyahatleri getirecek, biraz gezme, ufkunuzu açacak gelişmeler eğitim için olur, ticari konular için olabilir. Buralarda önemli hatta size zevk ve keyif verecek güzel gelişmeler olabilir. Bir diğer önemli konu ise bu tutulmanın yani bu dolunayın bir tutulması olmuştu Ekim ayında ve sizin para haneniz yani borçlar, vergiler, sigortalar hanenizde olmuştu ve şu anda burası tam bir dik açıda. Dolayısıyla borç alıp verme, parayla ilgili konular, eş veya partner ilişkilerindeki ortak paylaşımlar, bir mesela bütçeyi bir araya getirip herhangi bir yatırım yapma, ev alma hani gibi de böyle zeminler hazırlayacak ama diğer yandan tabii ki hem sosyal hayatınızı, çocuklarınızı, sosyal çevrenizi belki de aşk hayatınızı da önemli ölçüde etkileyebilir sevgili terazi burçları. Burada tabii ki Başak yükseldiği için hani Başak burçlarının yaşamınıza getireceği gizli yardımı, gizli desteği de alabilirsiniz. Aynı zamanda bir şeyler duyacaksınız. Bu belki de şöyle olabilir. Bir sır gibi görünen bir şeyi ortaya çıkaracak bir etki de aktif olabilir. Tabii tamamıyla doğum haritanızın nasıl etki aldığıyla alakalı bunlar. Diğer yandan dediğim gibi para dinamikleri, yatırımlar, birikimler, tasarruflar veya bazı krediler gibi konularda veya daha öncesi olmuş böyle durumları destekleyen aslında belki de birilerinden destek alarak yeniden yapılandırma gibi bir fırsat da aslında size verebilir. Jüpiter'in sert bir açısı var. Buraya bu dolunaya Jüpiter şu anda aslında sizin parayla ilgili önemli destekler alan bir hanenizden geçiyor. Bu yine banka, finans, emeklilik gibi yatırımlar gibi işlerinizi bu eşinizin de olabilir bu arada. Eşinizin de hayatında ya da hayat arkadaşınızın hayatında da bu gibi benzer gelişmeler getirebilir. Yani açıkçası yaratıcılığınızı çok güçlendiren, ilişki anlamında önemli gelişmeleri getirebilecek, çocukların geleceğiyle ilgili çok önemli fırsatlar getirebilecek, yurt dışı ile ilgili temaları da güçlendirecek bir süreçtesiniz. Umarım her şey ve bu dolunayla beraber keyifli, güzel bir 10 gün sizi bekliyor olsun. Çünkü
Bu 10 gün en eğlenen, en keyifli olacak burç siz olacaksınız. Akrep ve yükselen burcu akrep olan dostlar. 25 Ocak'taki dolunay size çok güçlü etkiler veriyor. Evet, Boğa burcunda Ekim ayında yaşadığımız tutulmaya çünkü direkt temas eden bir dolunay ve kariyer evinizde önemli etkiler alıyor. Aynı zamanda aile yapıları, ilişkiler ve otorite figüründeki insanlarla ilgili de bir takım gelişmeler sizi bekliyor olacak. Kariyer evinizde 5 derece Aslan burcunda eğer güneşi ya da yükseleni olan bir akrepseniz, çünkü sizin MC noktanız Aslan. Akrepler görünür olma, popüler olma, adını duyurma, biraz ün ve şöhretle ilgili konularda bu anlamda biraz daha şanslılar. Çünkü burada bir dolunay olacak, demek ki çok önemli konuları görünür hale getirecek. Yaptığınız işte harcadığınız efor, emek, altyapısını güçlendirmeye çalıştığınız her ne varsa mesleki anlamda, ki birçok akrep mesleki anlamda biraz zorlandı son 2 yıl özellikle ve bu dolunayla beraber burada artık bir değişim rüzgarları esiyor. Bir tamamlanma, ama bu tamamlanma ile beraber bir aydınlanma yaşayacaksınız. Evet, bu dolunayın etkileri mesleki anlamda gelişme, iş değiştirme, kariyerde önemli bir gelişme, bir değişim, bir süreci işaret ediyor. Ama diğer yandan bir kova olduğu için, yani Plüto ve Güneş kova burcuna geçtiği için bu da çok önemli bir süreç. Özellikle önümüzdeki bir ay. Sevgili akrepler, aile düzeni, iş düzeni, buralarda önemli kararlar alabilirsiniz. Çünkü gelişecek konular sizi bir karar vermeye götürebilir. Doğum haritanıza tabii ki bakın lütfen. Dediğim gibi eğer 5 derecelerde akrepte, aslanda, kovada, boğada yerleşiminiz varsa ve Ekim ayındaki tutulmadan çok önemli bir güçlü açı aldıysanız, etki aldıysanız, bu dolunayla beraber onlar tekrar tetiklenecek ve sonuçlanmaya sizi götürecek. İşten ayrılma gibi durumlar olabilir, ama şimdi genel olarak şöyle bir analiz ettiğimizde mesela sosyal çevreniz burada güçlü gözüküyor. Oradan alacağınız haberler, kurduğunuz kontaklar, arkadaşlarınızla belki bağ kuracaksınız. Yeni bir mesela birliktelik doğacak. Bunun gibi planlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda Jüpiter aslında karşınızdan geçiyor. Eşinizin de hayatında önemli gelişmeler olabilir. Partnerinizin olabilir. Eğer ortak bir işiniz varsa ortaklarla ilgili bir takım ani gelişmeler yaşanabilir ya da bir tamamlanma olabilir, bir aydınlanma olabilir. Doğum haritasına göre bunlar değişecektir, ama en güçlü etkiyi bu dolunaydan akrep burçları alıyor ve aile içindeki ya da şöyle diyelim, yaşadıkları yerle ilgili de önemli, belki ebeveynleriyle ilgili, onların yaşamları ilgili de bazı gelişmeleri gebe bir süreç. Çünkü artık Plüto ve Güneş Kova burcunda. Evet sevgili akrepler, böyle güçler etki alıyorsunuz. Bir de yönetici gezegeniniz Mars Oğlak burcunda ve Merkürle birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla bir seyahat olabilir, bir iş, bir ticari konu, bir eğitim, bir araçlarla ilgili konular, yakın çevrenizde olan konularda bir takım anlaşmazlıklar, geri adımlar, barışmalar gibi durumlarda söz konusu olabilir. Oldukça yoğun bir etki aldığınız için aslında totalde şöyle söyleyeyim, birçok akrep işini yeni bir boyuta taşıyacak. Ben sonuç olarak bunu söylerim. Bunu yıl bazında aslında söylüyorum. Yine akrep burçları önemli bir senedesiniz ve bu da olayla aslında belki de 2024 yeni başlıyor diyebiliriz sizin için. Doğum haritanıza bir bakın ya da baktırın. Tavsiyem size bu olacak. Hayırlısıyla gelsin, kolaylıkla gelsin diliyorum. Yay ve yükselen burcu yay olan sevgili dostlar. Evet, 25 Ocak'taki 5 derece Aslan burcundaki dolunaydan en güçlü ve en olumlu etkilerinden birini siz alıyorsunuz. Evet, bir seyahat planı yapmış, çıkamamış bir yay olabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konular, eğitim, üniversiteler, akademik konular, hukuki süreçler gibi alanlar çok güçlü etki alıyor efendim. Burada bir tamamlanma söz konusu olabilir.
bu yaşamış olduğumuz tutulmaya, 28 Ekim tutulmasına, çünkü çok önemli bir etkisi var. Tam 5 derecede temas ediyor. Mesleki konular, işle ilgili bence yaşamış olduğunuz bir takım krizler diyelim, yaşamınıza geldiyse eğer, Ekim ayından bu yana orada bir yenilik, bir değişim ya da bir belirsizlik, ani geçişler olduysa, çünkü o tutulma biraz zordu ve bu dolunay burayı tetikliyor. Burasının sorunlarını çözmek ya da belirsizliği ortadan kaldırmak adına, mesela işini bir yere taşımak, sosyal medyaya taşımak veya belki sağlıkla ilgili konularınız vardır, bir tedavi, bir böyle bir olumlu süreç başlayabilir. Akrabalarla ilgili konular, yakın çevrenizi ilgilendiren kişi ve konular, ama sonuç olarak baktığımızda gerçekten hayatınızın merkezine yerleşecek bir dolunay yaşayacaksınız. Daha çok işle ilgili olabileceğini söyleyebilirim. Tabii ki çocukları olanların hayatlarında belki çocuklarıyla ilgili konular olacak. Aşk hayatını çok olumlu etkiliyor bu arada. İlişkiler yönünde gerçekten fırsatlar getirecektir. Bir takım ilişkiler başlayacak ve aynı zamanda bebekler, çocuklar, para piyasaları, para ile ilgili konular da gündemimizde. Çünkü Mars, Merkür'le Oğlak Burcu'nda tam kavuşumda ve Jüpiter aslında şanslı bir alanınızda. Yani işle, sağlıkla, günlük hayatla sınanıyorsanız eğer Jüpiter'in desteğini alıyorsunuz. Ne zamana kadar? Mayıs sonuna kadar. Burada hiçbir endişe yok. İçiniz rahat olsun, ama genel olarak Jüpiter'den etki aldığı için, Şiron'la da bir bağlantısı olduğu için biraz abartılara götürebilir. Onu kontrol etmekte gerçekten fayda var efendim. Genel olarak baktığımızda evet, para, işin içinde paranın da olduğu ve ticari konuları, girişimleri, yakın çevrenizde olan tüm olayları değiştirecek bir süreçtesiniz. Artık işte eğitim mi alırsınız, eğitiminizi mi değiştirirsiniz? Çok daha interaktif bir sosyal platform, artık uzay çağı başladı zaten ve bunlara ayak uyduracak da önemli destekler alıyorsunuz gerçekten. Bir platform da açabilirsiniz bu arada kendinize. Yani böyle çok da seyahat edeceğiniz bir süreç olacak. Umarım her şey çok rahat, keyifle gelsin diliyorum. Bu arada dolunayın etkileri 10 gün devrede olacak. Aslan ve yükselen burcu aslan, ay pardon, Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan dostlar. Aslan burcundaki dolunaya gitti aklım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, 25 Ocak'ta 5 derece Aslan burcunda dolunay yaşayacağız. Oğlak burçları bu dolunaydan nasıl etki alıyor? Evet, finans konusunda etki alıyorsunuz. Para konusunda, bankalar, krediler, sigortalar, vergiler, emeklilik gibi gündemleriniz olacak. İkinci olan da şu arkadaşlar, eş ve partner ilişkileri, ortaklı işlerle bir takım gelişmeler, ortak hesaplar, bir takım paylaşımlar söz konusu olabilir. Eğer bir ortağınız varsa, mesela belki eşinizle bir ayrılık var vesaire, bir nafaka gibi konu gibi önemli etkileri var. Kredi de çektirebilir bu arada. Kredileri kapatmak için fırsat verebilir. Ödeyemeyen veya orada zorluk yaşayan bir, eğer oğlaksanız, ama finansal anlamda da aslında desteğini alıyorsunuz diyebilirim. Aile içinden de destek alıyorsunuz bu dolunayla beraber. Evet efendim. Şimdi oğlakların bir iş süreci var. Deneyimledikleri işler var. Yeni geçişler yaptılar. Belki biraz orada pişmanlık duydular. Geri adım atacaklar. Bir şeyleri değiştirmek için yeni bir yön tayin etmek üzere de başlayabilir aslına bakarsanız. Ve tam olarak dolunay esnasında şimdi şans evinizde sizin, öyle söyleyeyim. Çocuklar, aşk hayatı vesaire gibi alan dediğimiz yerde, yaratıcılık gibi dediğimiz alandan bir Jüpiter geçiyor. Ve bu dolunay bu Jüpiter'den etki alıyor. Ve dolayısıyla da burada yatırımlar bazında baktığımızda ufak da olsa bir birikimi değerlendirme veya aşk hayatı, burası aşk da etkili burada gerçekten. Oradaki bağlantılarla da çok ilgili. İşte kredi çekersin, bir yatırım veya bir yatırımını satarsın, işte faize yatırırsın gibi bazı gelişmeler olabilir, ama burada dikkat etmenizi çok tavsiye ediyorum. Şimdi birçok oğlak gelirlerini değiştirmek üzere yeni bir yön arıyor. Yeni bir yatırım arıyor. Yeni bir
kazanç kapısı arıyor, yeni bir iş arıyor da olabilir veya ikinci bir iş arıyor olabilir. Yani böyle bir süreç başladı artık Oğlak burçların hayatlarında. Güneşin ve Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle dolayısıyla bu dolunayın etkilerini buradan da alacaklar. Mesela bir kredi çeker, yeni bir iş için ufak da olsa kendine bir yer açmak isteyebilir, birine ortak olmak isteyebilir gibi etkileri var. Bu etkileri zaten önümüzdeki bir ay boyunca şimdi ben söylüyorum ama özellikle 10 Şubat gibi daha belirgin göreceksiniz sevgili oğlaklar. Evet, önemli gerçekten, işin içinde para olduğunda, işin içinde iş olduğunda, hayatını kazanmak zorunda olduğun alanlar olduğunda tabii her şey akan sular duruyor. Burada daha da önem taşıyor efendim. Hani genel olarak biraz seyahate de bağlı bir durum var size. Seyahatler, mahkeme mesela, bir mahkemeden sonuç gelme veya bir mahkeme açma gibi gelişmeleri de yaşamınıza getirebilir. Ve onun yanı sıra mesela Boğa burcundaki yaşadığımız tutulmanın etkileri de burada hani çok güçlü olacağı için burada ne diyebiliriz? Mesela şöyle diyebilirim. Bir takım kardeşlerle ilgili bağlantılı konular da burada devrede olacak. Ya da böyle çok yakınınızda olan insanları da ilgilendiren bir süreç. Ama totale baktığımda ben birçok oğlan ister sağlıkta, ister özel hayatında, isterse iş alanında olsun çok önemli yenilikler, taşınmalar, yer değişiklikleri getirecek ve bunun içinde tabii ki parasal kaynağa ihtiyaçları var ve bunu sağlayabilirsiniz. Bu dolunay ve 25'inde yaşanacak ve önündeki 10 gün sürede etkileri devam ediyor olacak. Ama burada lütfen dikkat edin. Büyük adımlar, boyunuzdan büyük işlere girişmeyin. Çünkü burada Jüpiter karesi var. Şiron'un özellikle Mars'ta bir karesi oluşacak. Bu bizi yanılgılara da düşürebilir. Şiron Mars karesi, Mars burcunuzda Merkür'le beraber direkt etki yapıyor. Aile, yaşam yeri gibi iyi yerlerden hayal kırıklığı da getirebilir. Temkin lütfen, ama her şey kolaylıkla inşallah ilerlesin ve önümüzdeki günlere önemli yatırımlar yapabilirsiniz. Kova ve yükselen burcu Kova olan dostlar, 25 Ocak'taki dolunay bir sabit grup burç olarak sizin için de tabii ki çok önemli. Eğer 5 derecelerde bir kovaysanız, güneşiniz kova, yükseliniz kova ya da 7. ev aksı ya da 1, 4 ve 12 aksları aslında bu derecelere yakınsa çok önemli etkiler alabilirsiniz. Öncelikle tabii ki ikili ilişkileriniz gündeminizde olacak. İkili ilişkileri çok gündeminize getiriyor. Evlilik, ortaklık, iş ilişkileri, partner ilişkileri, önemli iş projeleri gibi gündemleriniz olacak sevgili Kova burçları. Artık Güneş burcunuzda Plüto ile birlikte doğum gününüz kutlu olsun ve bu doğum gününüzün ilk dolunayı, ilk iş veya önemli bir ilişkiyi dengelemek adına çalışacak. Dolunay 25'inde, etkileri önümüzdeki 10 günde dolunaydan itibaren bu arada sürecek. Ancak bu dolunay zorlu etkiler taşıyan bir dolunay. Elbette ki bazılarına pik yaptıracak, çıkış noktalarına götürebileceğini söyleyebilirim. 28 Ekim'deki tutulmanın, çünkü çok önemli bir tutulma yaşadınız. Ev, aile, çocuklar, gayrimenkuller, emlakla ilgili konular, aileyi ilgilendiren önemli gündemler getirmişti. Ve o dönemden beri hala içinden çıkılamayan, çözülemeyen bu bir iş, dediğim gibi bir emlakla, gayrimenkulle ilgili konu ya da bir ortaklıkla ilgili gündeminiz varsa bu da onlar çok belirleyici olacağını söyleyebilirim. Bir aslında ayrılık da olabilir, bir ilişkiye yeni bir adım olabilir. Hani medeni durumu da ilgilendirir ama diğer yönden genel olarak baktığımızda önemli hayati kararlarda getireceğini söyleyebilirim. Özellikle mesleki anlamda akrabalarınız, hayatınızda sevdiğiniz insanlar, eşiniz, partneriniz, onun yaşamında buna benzer durumlar olasılığı da yüksek. Yani sizin olmayabilir de eşinizin veya belki ortağınız var. Onunla ilgili gelişmeler. Evet efendim, bu dolunayın diğer bir önemli etkisi, olumlu etkisi bu arada size çocuklarla ilgili gelecektir. Gençlerle ilgili, yaratıcılıkla ilgili konularda olacaktır. Diğer bir önemli etkisi ise biraz arka plan konuları gündeminize taşıyor. Çünkü Mars
Plüto'yla Mars Merkür'le Oğlak Burcu'nda biraz sizi elinizi ayağınızı bağlamış, kararsız, gelecek planları yapıyor olabilirsiniz ama Mars buradan geçtiği için kendini öne çıkarmak için de hala pasif hissediyor olabilirsiniz. Yani bu dolunay biraz karamsarlığa götürebilir ama hiç merak etmeyin. Güneş burcunuzda sizin için yani kovalar için parlıyor ve önümüzdeki bir ay yani 22 Şubat'a kadar olan sürede yaşamınızı ilgilendirecek çok önemli dönüşüm ve gelişmeleri bu dolunay belirleyici olarak gündeminize getiriyor. Önemli etkilerinden bir tanesi ise biraz önce dediğim gayrimenkuller, satışlar, ebeveynleri ilgilendiren konular. Bu alanda finansal desteğe ihtiyacınız olabilir. Finansla ilgili konuları işte bir şeyi paylaşmak, ayrılık varsa mesela bir ödeme gibi konular olabilir veya bir yatırım sonucunu değerlendirme gibi de çalışabileceğini söyleyebilirim. Evet burada tabii önemli olan aslına bakarsanız Boğa burcunda seyreden bir Jüpiter ve Uranüs var ve hala çok güçlü etkiler alıyorsunuz. Ve bu Jüpiter'den de önemli bir aslında dik açı alan bir dolunay ama yine de bir takım mesela değerli konular işte aileyi ilgilendiren topraklar, yer değişimleri gibi alanlar, bir şeyleri işte satıp veya değerlendirmek veya yatırım yapmak adına da çok önemli etkileri olur. Bu saydığımın hepsi tabii bir olasılık. Şimdi bu olasılıklar sizin kendi doğum haritanızda 5 derecelerde yani özellikle bugün doğmuşsanız mesela hayatınızla ilgili çok daha da güçlü etkiler alıyorsunuz. 5 derecelerde Kova'da, Akrep'te, Boğa'da eğer yerleşiminiz varsa tabii ki bir de Aslan'da tabii ki hayatınız için çok daha etkileyici olacaktır. Çok daha uzak işte Kova burcunun belki son işte ikinci, üçüncü dekanında doğmuş bir Kova olabilirsiniz. O yüzden çok ciddi etkiler almayabilir. Ama eğer ki biraz önce dediğim gibi tekrar Aslan burcunda önemli yerleşimleriniz varsa da ilişkiler adına çok önemli bir süreç, bir tamamlanma süreci olacak efendim. Evet artık Uranüs burcu, Plüto burcunuzda, Güneş burcunuzda ve hayatınızda yönünüzü bulacak en önemli ışığı, desteği siz alıyorsunuz. Her şey bu yılı yani bu ay komple 2024'ü şekillendirecek. Unutmayın her şey inşallah kolay ve sağlıkla gelişsin diyorum. Başaklar ve yükselen burcu balıklar ve yükselen burcu balık olan sevgili dostlar. Evet önemli bir dolunay yaşayacağız bu hafta ayın 25'inde Aslan Burcu'nda 5 derece Aslan Burcu'nda. Şimdi bu dolunay balık burçlarının işle ilgili alanında, sağlıkla ilgili alanında, hayatta böyle koşuşturma içinde olduğumuz günlük rutin yaptığımız her şey vardır ya o alanında. O yüzden çok action'lı bir 10 gün sizi bekliyor. Sağlığınızla ilgili bir takım tedaviler, tamamlanmalar, süren konularda bir takım yeni gelişmeler takip edebilirsiniz. Ya da ertelenmiş bazı sağlık sorunlarını belki de sadece genel böyle check-up gibi bir şeyi de gündemimize getirebilir. Böyle bir doktora görünmek her zaman arada sırada iyidir. Böyle bir zaman. İkinci olasılık ise işle ilgili konular. Yükselen özellikle balıklar sizin işe girme, müracaatlarınıza dönüş alma gibi önemli etkileri var. Ya da çalıştığınız ortamlarda eğer çalışıyorsanız bir takım ekip ve grup çalışmalarında ya da takım arkadaşlarınız birlikte görev aldığınız insanlarla da böyle bir yenilik, bir değişim gibi bir durum olabilir. Belki çalışıyorsunuz, belki sizinle yanınıza çalışan birileri var. O kadrolarla ilgili bazı yenilikler olabilir. Diğer bir konu tabii evcil hayvanlar olabilir. Evcil hayvanların bir takım belki de bir evcil hayvan edineceksiniz. Onların bakımı veya sağlık sorunları gibi konularda gündeminizde olabilir efendim. Evet önemli dedik çünkü bu dolunay bir tutulmayı tetikliyor. Boğa burcunda 5 derecede yaşadığımız bir tutulmayı tetikliyor. Aslında o Boğa burcundaki 5 derecedeki tutulma size olumlu destekler vermişti. Neden? Çünkü toprak elementindeydi. Yeni bir girişime başladınız. Bir hareket başladı hayatınızda.
Belki bir araç satın aldınız ya da yakın çevrenizde bir takım önemli gelişmeler yaşadınız. Diyelim kardeşleriniz vesaire. Yine buraya bir atıfta bulunan bir dolunay olduğu için burada aslında bir yeni tamamlanma, bir işbirliği yapmışsındır ancak hayata geçer mesela. Veya o dönemde hayata geçirdiğiniz konular ya da geçirmek istediğiniz konular biraz zor ilerlemiş olabilir. Bunlar biraz önce saydığım gibi yeni bir atama bekliyordun. Belki bir girişimde bulundun, bir eğitim almaya başladın. Kardeşler yakın çevreyle bir şey oldu, sıkıntı oldu. Birçok yolculuğa gidip geldim vesaire gibi. Bunlar aslında işte buralara taşınıyor şimdi. Burada bir sonuçlanma, burada bir tamamlanma söz konusu olacak. Şimdi önemli olan diğer faktör ise bu dolunayda Başak yükseliyor. O da sizin tam ilişkiler eviniz ve Satürn de zaten burcunuzda, Balık burcunda. İlişkileriniz, ortak yapılanmalar, partner ilişkileriniz, ortaklı işleriniz gibi gündemleri de aslında belirleyecek bu yaşayacağımız dolunay. Belki de iş yaptığınız insanlarla bir takım yeni sözleşmeler imzalayacaksınız. Yeni bir iş ortaklığı gündeme gelecek veya mevcut konularda böyle bir tamamlanma da gelebilir. Aslına bakarsanız iş dediğimizde de tabii önemli. Başak yükseldiği için özellikle ve aileyi ilgilendiren konular, durumlarla beraber yine MC noktası da aslında, çünkü dolunay haritasında dört köşede de değişken grup burçlar var. Yani sizde bir değişken grup burç olduğunuz için dolayısıyla gündeminizi değiştirebilecek bazı kararlar getirebilir açıkçası. İşte işten ayrılma da olabilir, yeni bir işe girme de olabilir. Veya belki eşinizin yanında yeni bir işe başlayacaksınız gibi mesela. Gerçekten güçlü, önemli bir dolunay. Hayatımızda belirleyici olacak, çok belirleyici olacak. Doğum haritanızın aldığı etkiye göre tabii ki bunlar belirleyici olacak. Ama şunu da söyleyelim, birebir, direkt bir etki almayabilirsiniz de. Genel olarak böyle bir değerlendirmem var bu konuda efendim. Umarım her şey sizin için de kolaylıkla, sağlıkla ve çabucak hayata geçsin. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlar, tüm burçları sizler için dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Herkes için önemli olacak. Umarım sağlıklı, güzel bir dolunay geçiririz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.